Akupunktür 5000 yıl önce Çinliler tarafından bulunmuş bir tedavi yöntemidir. Omurilikten çıkan spinal sinirlerin periferdeki uç dallarına iğneler batırılarak ya da elektrik stimülasyonu uygulanarak gerçekleştirilir. Burada periferik sinir uçlarına iğne batırıldığında mekanoreseptörlerin uyarılmasıyla huzursuzluk, ağrı, basınç hissedilebilir ve Çinliler buna çi hayat enerjisi derler. Yani biz akupunkturda doğru noktayı bulduğumuz zaman hastamızın bunları hissetmesi gerekir. Yoksa boş hassasiyet ortaya çıkacak ve istenilen etki de elde edilmeyecektir. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey omurilikten çıkan spinal sinirler iki trunkus halinde çıkarlar. Bunlardan bir tanesi cilde gelirken diğeri iç organa gider. Yani biz cilde iğne batırdığımızda kuteno-visceral refleks oluştururuz. Örneğin şuradaki nokta çoğu kişi maniküre gittiğinde, masaj yapıldığında böyle ağrılarının geçtiğini ya da bir hoş his uyandırdığını bilir. Burası kalın bağırsak noktasıdır. Biz buraya iğne batırdığımızda ne olacak? İç organa kuteno-visceral refleks gidecek. Yani bağırsağa bir uyarı gidecek ve oradan da bir cevap gelecek. Akupunktur otonom sinir sistemi regülasyonu yapar vücutta. Hepimizin tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra unuttuğu bir konu var. Otonom sinir sistemi. Akupunkturda aynen otonom sinir sisteminin zıt iki siniri gibi yani sempatik ve parasempatik sistem gibi yin ve yang denilen iki tane uyum içinde çalışan fakat zıt enerjiden bahseder. Yin bedenin içi, yang ise bedenin dışıdır. Eğer yin ve yang arasındaki denge bozulursa aynen otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik kısımları arasındaki dengenin bozulmasıyla sonuçlanan ne olacaktır? Dengesizlik, homeostaz bozukluğu ortaya çıkacak ve bir takım hastalıklar meydana gelecektir. Örneğin menopoz sendromunda sıcak basmaları olur. Yani içsel enerji artışı olurken yin, yang azalır. Yani dışsal enerji düşmeye başlar. O halde biz akupunkturu nerelerde kullanıyoruz diye konuşmak istersek Dünya Sağlık Teşkilatı'nın belirlediği pek çok hastalık var. Bunların başında ağrı tedavileri, her türlü ağrıda kullanabiliriz. Baş ağrısında, migrende, bel ve boyun ağrılarında kas spazmını ortadan kaldırmak için, tinnitusta, kulak çınlamasında, Meniere sendromunda, trigeminal nevraljide, fasiyel paralizide ana tedaviye destek tedavisi olarak kullanabiliriz. Yine bir takım kronik hastalıklarda otonom sinir sistemi düzenleyici olarak kullanabiliriz. Mide yanmalarında, mide ağrılarında ya da kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinde kullanabiliriz. Ağrılı adet görmede kullanabiliriz. Menopoz sendromundaki şikayetlerde, adet düzensizliklerinde ya da infertilitede destekleyici tedavi olarak yine akupunktur kullanabiliriz. Panik atakta, stres, anksiyete, depresyon durumlarında da kullanabiliriz. Neden? Akupunkturun otonom sinir sistemini regüle edici, homeostaz yapıcı etkisinin yanında endojen endorfinleri artırıcı etkileri de vardır ve bunlar, bu noktalar, meridyenler bilimsel olarak da zaten gösterilmiştir. Akupunkturu yine eklem ağrılarında, artritlerde de kullanabiliriz. Cilt hastalıklarında temel tedaviyi, destek tedavisi olarak kullanabiliriz. Yine nörodejeneratif hastalık dediğimiz Parkinson'da, multiple sklerozda ve buna benzer bir takım demans, Alzheimer gibi durumlarda beyinden derive nötrofik faktörü artırarak temel tedavilere destek olduğu ile ilgili pek çok da çalışma bulunmaktadır. Akupunkturu kontraindikasyonları dersek nerelerde kullanmamalıyız akupunkturu? Hiçbir yan etkisi olmayan bir tedavidir. Sadece gebelerde belli özellikle ilk trimesterde belli noktaların hassasiyeti için kullanmayız. Yine hastada kanama problemleri, pıhtılaşma problemleri varsa hastanın durumuna göre kullanmayabiliriz.